Valla dostlar, bu çocuk da Türkçe biliyordu, Ramal. Ama beni aradı. Aynı bizim Türk taksiciler gibi olmuş. Abi diyor iptal edebilir misin diyor. Ben uzak müşteri bekliyorum diyor. Ulan burada da mı aynı şeyi yaşayacağız, anlamadım ya. 40 euro bozdurdum. 120 küsür zloty etti. Dostlar, burada da uzay bilimiyle ilgili var. Aynen bakın. Amerika'dan uzay mekiği. Sesim geliyor mu dostlar? Sesim geliyor mu? Metrolar da temiz, çok güzel. 90 dakika. 3 zloty. 1 euro bile değil ya. Günaydın dostlar. Bugün de bir çılgınlık yaptık. Sabahın 5.30'da kalktık. Ryanair'imizde. Gene bir yere gidiyoruz. Buradan bir yerlerden işte. Siz söyleyin. Bakalım, sürpriz olsun. Şimdi neredeyiz? Tabii ki sabahın köründe havaalanındayız. Gidelim. Kapı numarası kaçtı? C42. C42 5 dakikalık yol varmış. Neyse, bir gidelim de bakalım ha. Vallahi 2025'e sağlam başlamak istedim. İnşallah bu sene dediğim gibi 20-25 ülke ve şehir gezmek istiyorum. Kotayı o kadar koydum. Çünkü yaza İstanbul'a da geleceğim. Onun için fazla bir yer yapamıyorum ama bu sene Avrupa'yı bitirmek istiyorum. Avrupa'yı bitirip daha uzak yerlere gitmek istiyorum. Önümdeki hedef Amerika olur. İşte Asya kıtası olur. Bakalım, duruma göre değişecek. Videoda görüşürüz. Bugünkü yolculuğum Doğu Avrupa'dan bir yer olacak. Nereye gidiyoruz? Polonya'nın başkenti Varşova'ya. Uzun zamandır merak ediyordum. Oraya gitmeyi düşünüyordum. Bugüne nasipmiş. Bugün neredeyiz? Bugün Varşova'ya gidiyoruz. Varşova'da görüşürüz inşallah. Hadi bakalım, bay bay. Evet dostlar, uçağa bindik. Uçak şu şekil. Her zamanki gibi incecik koltuklar ve tabii ki koltuk alanı biraz dar ama olsun. 30 euroya bu kadar iyi yani, Allah'a şükür. Dostlar, Varşova'ya geldik. Hepinize günaydın. Güzel bir Varşova sabahına uyandık. Kar yağıyor. Saat 12'de daha da çok kar yağacak. Bakalım günümüz nasıl olacak? Varşova havaalanına indik şu an için. Hadi bakalım. Günümüz hayırlı olsun. Yalnız hava buz gibi dostlar. Rusya'ya geldik sanki ya. Bilet alalım da gidelim bakalım. Ya bu kadar işte, havaalanı bu kadar kanka. Otobüse değil de şurada tren gördük. Trene ineyim. Gerçi taksi de şehir merkezine 6 euroya götürüyor. Bedava. Vallahi bedava hani. Belki de hayatımda en ucuz yolculuk de taksiyle düşün yapabilirim. Şu trene de bakayım. Eğer arada pek bir fark yoksa Freenov'dan taksi çağıracağım en kötü ihtimal. Ama trene de gideyim bakayım. Tren yolculuğu çok hoşuma gidiyor çünkü benim. Bir de buranın tren ana garı her yere yakın. Anladığım kadarıyla, yani araştırmıştım. Bir bakalım. Şimdi tren garına iniyorum. Hadi bakalım, görüşürüz. Dostlar, taksi çağırdım ya Freenov'dan. 6 euroya tutuyor. Yani en azından daha çabuk, daha kısa sürede varabilirim. Şu an Ramal İsmailov geliyor. Toyota Prius plakası VOC 82490. Bakalım. Hello. Ya. Valla dostlar, bu çocuk da Türkçe biliyordu, Ramal. Ama beni aradı. Aynı bizim Türk taksiciler gibi olmuş. Abi diyor iptal edebilir misin diyor. Ben uzak müşteri bekliyorum diyor. Ulan burada da mı aynı şeyi yaşayacağız, anlamadım ya. Ya var ya, yemin ediyorum ya. Fahrer fährt nicht meine Richtung. Ulan var ya, yemin ediyorum cinlerim tepeme çıktı ha. Neyse, bakayım başka bak. Yine aynı şoför kabul etti. Bakalım bu sefer gelecek mi, anlamadım ki. Yemin ediyorum var ya bak.
Ama kötü yıldız vereceğim yani gelirse de. Bak bakalım hadi ne oluyor. Zafer bakalım. Koba. Yok, kabul etmediler kimse. Demek ki bunlar da yakın mesafeye gitmek istemiyor ha. Vay be, vay be, vay be. Evet dostlar. Taksiden vazgeçtim. Trene gidiyorum. Çünkü şimdi ağzımı bozduracaklar da. Tamam mı? Adamlar ulan bunlar da aynısı olmuş abi ya. Bunlar da aynısı olmuş. Bir daha da var ya, tövbe billah. Bu taksici milletine bir kuruş yedirmeyeceğim lan bundan sonra. Tamam mı? Hadi bakalım. Acayip sinirlerim bozuldu ya. Ulan dedim çocuk Türkçe biliyor, ne güzel anlaşacağız falan filan. Adam meğersem derdi başkaymış. Tamam mı? Lanet olsun ya. Evet, tren istasyonuna gidiyorum. En güzeli tren abi, boş ver. Atla git. 2 dakika hemen bakayım bilet nasıl alınıyor. Makine çalışmıyordu demin. Almanca, İngilizce yapamadım. Onun için dedim en azından cep telefonundan basıp gideyim. 3.50 zloty. Yani 1 euro bile değil ha. Vallahi dostlar şu makineye iyi ki fark etmişim. Biletçi geldi kontrole. Hemen arkaya bastı yazdırılmış mı diye. Eğer Varşova'ya gelirseniz biletinizi valide etmeyi unutmayın. Ceza yemek zorunda kalmayın. Evet dostlar, tren garından çıkıyorsunuz. Çıktınız ve bana göre Polonya'nın en ikonik, en anlamlı, en duygusal yapısının önüne çıkıyorsunuz. Tabii bu yapının anlam ve önemini biz cahil halklar maalesef bilemeyebiliriz. Onun için devlet yöneticileri, hatta diktatörler en anlamlısını bilirler. Neden mi? İşte yıllar önce savaştan sonra Stalin Baba diyor ki halka, cahil halka, siz diyor ne istersiniz? Referandum yapalım diyor. Ne istiyorsanız diyor onu yapalım diyor. Tabii Stalin Baba diyor ki ya diyor itibarlı ve ihtişamlı bir bina ya da işinize yaramayacak, hiçbir işe yaramayacak metro. Ya halk cahil tabii. Halk bilmiyor. Halk anlamıyor. Diyor ki Stalin Baba, bina bize fazla gelir. Sen bize en iyisi işe yaramayacak bir metro yap. Tabii Stalin Baba da diyor ki hadi lan oradan. Metro ile diyor ben kendimi rezil edemem. Size böyle ihtişamlı, itibarlı bir bina bırakacağım. Onun için söylenene göre Polonya halkı bu binadan nefret ediyormuş. Ama ben bilemem nefret edip etmediklerini, sevip sevmediklerini. Çünkü ben Polonya'da yaşamıyorum. Varşova'da yaşamıyorum. Ben günübirlik geziye gelmişim. Gezeceğim. Yiyip içeceğim, gideceğim. Onun için kimi arkadaşlar konuşuyor. Varşova halkı bu binayı sevmiyor. Varşova halkı bu binadan nefret ediyor falan filan diye. Ben o konuda bir fikir sahibi değilim. Dediğim gibi çoğu ülkeye, çoğu şehre sadece günübirlik geliyorum. Videomu çekiyorum, geziyorum, eğleniyorum, sizinle paylaşıyorum. Bu oradaki temel sorunun ne olduğunu istediğiniz kadar araştırın. Yaşamıyorsanız orada bilemezsiniz. Ondan ötürü ben nacizane esprili bir şekilde bu binanın anlam ve önemini anlatmaya çalıştım. Takdir sizin. Sizce metro mu olmalıydı? Bu ihtişamlı, itibarlı bir bina mı olmalıydı? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Görüşürüz. Bakalım. Binanın içine girelim. Ne varmış, ne yokmuş. Hello. Şöyle bir. Hello. Evet dostlar. Bu arkadaşlar ilk insanlar galiba. Şöyle teknik müzesi. Kısadan ya da hızlıdan hemen geçelim.
Çünkü gezilecek çok yer var. Telgraf makinesi. Oo. Vay be. Bu fotoğraf makinesi galiba. Çamaşır makinesi var. Oo. İlk çamaşır makinelerinden. Bu hesap makinesi sanırsam. Daktilo. Buharlı tren ve bisiklet. Arkada bisiklet de var bakın. Motosiklet. Ben de dedim dalayım bari. Yani bu ne lan? Tankın küçüğü mü yoksa bu gerçekten böyle mi ya? Ha? Yo, gerçek gibi ha. Uçak savar şeyi. Uçak savar aleti. Mesela şu bir uçak. Teyyare. Oo baba, işte benim ilgimi çeken yere geldik. Bak işte dalışçı. Şu ağırlığa bakar mısın abi ya? Kim bilir kaç demir ayakkabılar. Onlar da ağırlık. Vay be. Çapa. Burada da denizcilikle ilgili var sanırsam. Bakın dalışa. Oo, ağırlığa bakar mısın abi? Deniz feneri. Deniz altına bakar mısın? Küçücük ha, minyatür. Abi bunlar benim çok ilgimi çekiyor işte bak. En sevdiğim. Makine dairesi. Ve geminin büyüklüğüne bakar mısın yani bu? En az 300-400 metrelik bir gemi bu. Burada küçük bir motor var. Deniz feneri bak. Dümene bakar mısın? Dümenci eksik. Gerçi dümenci her yerde dümenci. Var. Of. O bir nereye bakacağım şimdi. Şimdi bak ilgimi çekmeye başladı. Bisikletlere bak. Makineye bakar mısın abi? Çok harika be. Şuna bakar mısın? Çok güzel. Bak 5 kilometre yazıyor. 32 km yapıyormuş. 5 beygir 32 hızla gidiyor. 32 kilometre hızla gidiyor. Vay be. Yavrum vay be. Bak ahşap kaplama. Ahşap. Yavrum benim. Makineye bak. Abi çok radyatöre bak. Bu kurmadan, koldan çalışmalı. Kontak anahtarı yok bunda baba. Direkt. Düz kontak tarzında. Harika bir şey ya maşallah. Bunlar da çok güzel. Farına bakar mısın abi? Vay be. Bu daha modern ama diğerinden. Farmar falan var bak. İlk motosiklet. Moped. Bu da ahşaptan bisiklet. Dokunma yok. Lütfen dokunmayın yazıyor. Burada da tabii ki motorlar. Çeşit motorlar var. Arabalar var arkada. Uçak var. Abi benim hoşuma gitmeye başladı dostlar. Vallahi hadi bakalım. Geldik şimdi buraya. Makinalara bakar mısınız abi? Bak göstereyim hemen. Şunun güzelliğine bak. Minnoş. Bak. Tekerleri de kıvrılıyormuş ha bak. Tepede bizde de tabii ki uçak var. Şöyle göstereyim size. Abi harika şeyler ya. Böyle eski aletler ilgimi çeker. Bahçeli ev yaparsam tekrar böyle lokomotif koyacağım zaten bahçeye. Minyatürleri var ya, onlardan istiyorum. Çalışsın. Çok hoşuma gidiyor. Burada ne var? Uçaklarla ilgili bizim şey var. Uçak motoru. Of. Motora bakar mısın? Pervane. Ahşapmış eski pervane. Vay be. Burada da çeşitli alet edevatlar var gene. Makine parçaları, teknik servis olarak düşünün. Toprak kazma, maden işçileri kömür çıkartıyor bak bunlarla. O kömüre bakar mısın? Demek
Maden işçilerinin kullandığı aletler, edevatlar. Evet. Bakın. Kömürler. Değişik değişik. Çeşit çeşit. Burada ne var baba? Bu da kim diyecektim ya? Benmişim. Gaz lambaları. Ha bak bundan bizde vardı buna benzeyen hani. Tabii ki burada şu. Şu bizden vardı bak. Şu bizde vardı. Ayna tuhaf geldi ya. Ah. Evet bu kesici, parçalayıcı sanırsam. Uç. Matkap ucu gibi düşünün. Onlarla maden kazıyorlar abi. Bakın burada. Dostlar burada da uzay bilimiyle ilgili var. Aynen bakın. Amerika'dan uzay mekiği. İçinde astronoti. NASA'nın fırlatma herhalde bu. Bu arkadaş da astronot. Teleskoplar. Hepsi United States ama yani Amerika Birleşik Devletleri ha. Rusların yok mu? Gerçi bunlar da artık NATO ülkesi ya. Rusya'yı boş veriyorlardır. Bu arkadaş astronot. Burada öyle gösteri de var. Bu uydu sanırsam ha. Bu da uydu ya da başlık. Evet, Ay'a çıkmış arkadaş. Ay'a ayak basmış, bayrak dikmiş. Çalışmalar yapıyorlar falan filanlar. Hadi bakalım, devam edelim. Pek de zaman kaybedemem. Neyse dostlar, buradaki teknik müzeden aktaracaklarım bu kadar. Dışarı çıkalım. Dışarıda biraz eğlenelim. Karlar düşer. Düşer ağlarım. Hep ismini anarım. Kafam üşüdü kafam. Ufak geliyorlar dostlar. İvan'a bağlayacağım gene vallahi billahi. Ben İvan olacağım. Rusya'ya da yakınım. Oradan kaçarım artık. Dostlar aldığım bilet 90 dakika olduğu için her yere geçerli. 90 dakika boyunca her metroya, trene binebiliyorsunuz. Çünkü turnike sistemli. Öbür türlü geçiş vermiyor zaten. Çok iyi oldu valla. Şimdi yürüyerek değil de metro ile gideceğim Old Town'a. Şurada katedral gibi bir şey var galiba. Aslında 23 tramvayına binmem gerekiyor. Ama 23 tramvayına mı binsem, yürüyerek mi gitsem diyorum. Orada da katedral var çünkü. En iyisi ben yürüyerek gideyim. 13 zloty'ye gün boyu bilet kanka. Bedava. Gözler bulaştı. Dışarısı çok soğuk. Tramvay sıcak. Dışarısı soğuk. Tramvay çok sıcak. Güzel yerler hep yüksekte oluyor. Tabii yine yüksek bir yer çıkıyoruz. Varşova'nın şöyle bir görüntüsünü göstereyim size. Old Town'a geldik. Çam ağacı süslenmiş, tabii Noel zamanıydı. Vay be, güzel yapmışlar ha. Soğuk moğuk ama iyi oldu. Yoruldum dostlar. Burası Varşova. Merdiven biraz yordu beni açıkçası. Güzel. Işıklı da bu anca akşam belli olur herhalde. Sanırsam. Şimdi ufaktan Varşova seyahatimize başlayalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hava soğuk ama neşeliyim ya. Allah bozmasın. Allah herkese gönlündekini versin. Hepinize selamlar. Şimdi ufaktan bir Varşova'yı gezelim. Old Town'u tanıyalım. Biraz muhabbet ederiz. Biraz makara, kukara. Günümüzü bitiririz. Şu an saat kaç oldu bilmiyorum da. Hava bayağı soğuk yalnız. Yani -1, hissedilen -8-9 yazıyordu
Havaalanı durumunda. Havaalanı durumunda diyorum. Ağzım donmaya başladı hava durumunda. Varşova Kraliyet Kalesi'ne geldik. Burada birçok hükümdar resmi ikametgah olarak kullanmış önceden. Burası tam olarak nerede yani? Bu Eskişehir'in girişinde. Buradan aşağı dümdüz devam ettik mi de Old Town'a çıkacağız. Güzel bir meydan, güzel bir yer. Avrupa sanatının önemli bir koleksiyonu burada barınıyormuş. Polonya kralları. Polonya kralları burada ikamet etmiş. 16. yüzyılda falan yapılmış yani. Maşallah maşallah. Şimdi ufaktan aşağı doğru yürüyelim. Şu meydana gidelim. O savaşta yıkılıp yeniden yapılan binaları görelim. Havayı ben bu kadar çok tahmin etmiyordum açıkçası soğuk olabileceğini. Yani Helsinki'de bile bu kadar değildi. Ama o zamanki dönem Noel'den önceydi. Noel'den önce olduğu için biraz daha sıcaktı diyebilirim. Geçen sene Ocak ayında Londra'ya gittiğimizde de böyleydi. Çok kötü donmuştum. Ama Londra bile böyle değildi yani. Parmak uçlarım dondu, eldivenlerimi giydim. Yani acayip acayip. Bilmiyorum bakalım sonumuz ne olacak. Hadi bak. Arkadaşlar video yayınlanırsa anlayın ki yaşıyorum. Video yayınlanmazsa anlayın ki Varşova'nın soğuk parklarından bir yerde donup kalmışım. Artık bilemeyeceğim ne derseniz deyin yani. Yani bakar mısınız abi buz gibi. Uzun zamandır böyle soğuk yememiştim. Bir balık tutarken oluyordu böyle soğuk. Parmak uçlarımız sızlıyordu böyle. Ağzımız böyle donuyordu. Konuşamıyorsun. Yani sarhoş gibi oluyorsun. Yani bir yarım saat, bir saat sonra cümle kurmakta zorlanabilirim. Yani yayılabilir ağzım. Yanlış anlamayın. Kesinlikle alkol almış olmayacağım. Ama maalesef soğukta öyle oluyor. Hadi bakalım. Geleceğiz herhalde ya. Yani Polonya'yı çok merak ediyordum açıkçası. Polonya nasıl bir yer? Nasıl bir şehir? Yani Varşova nasıl bir şehir diye çok merak ediyordum. Şöyle ara sokaktan bir dalalım bakalım. Sanırsam Eskişehir'e geldik bak. Ama Varşova tahminimden daha güzel bir yer çıktı. Yerler temiz, çamur yok. İnsanları iyi diyemeyeceğim çünkü birkaç kişiyle böyle denk geldim. Bir tane sarhoşla güzel muhabbet ettik. O Polonca konuştu, ben dobro şeyler dedim. İkimiz birbirimizi anladık. O güzel yani, o kıyak adamdı. Ama diğer açıdan hani Finlandiya halkını çok beğendim ben. Harika kibarlar. Belçika, Brüksel mükemmel kibarlardı. Hani ben daha öyle bir yer hiçbir yerde görmedim. Tabii burası da birçok Avrupa ülkesine oranla kibardır eminim. Ama o ülkeleri gördükten sonra maalesef kararınız değişebilir. Şimdi yavaş yavaş Eskişehir'e geldik. Ama sokaklar çok güzel. Şuradan da geliniyormuş bak. Ya burada mesela girip kaybolacaksın. Sağda solda 10 numara. Yani şimdi şöyle bir şey yaptım. Beni Instagram'dan takip edecek arkadaşlar arasında bir çekiliş yapacağım. Buradan küçük bir hediye aldım. Çekiliş yaparak ona bu hediyeyi vermek istiyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz, bugün de geziyoruz sayfamdan. Oraya da 3 arkadaşınızı etiketlerseniz, YouTube kanalıma abone olursanız çekilişe hak kazanmış olursunuz. Şimdi neredeyiz? Hemen dönelim konumuza. Şu an harika bir yerdeyiz. Harika bir yerdeyiz bakın. Burası 1944'te 2. Dünya Savaşı'nda komple yıkılmış dostlar. Komple yıkılmış. Daha sonra 1949'da 1955 yılları arasında büyük bir ölçüde aslına sadık kalınarak tekrardan inşa edilmiş. 2 Eylül 1980'de de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne almış.
Çok güzel. Buraya da Noel zamanı da, hani Noel zamanını geçtik tabii ki. Şu an Ocak ayındayız. Ocağın 11'indeyiz. Ama hala kaldırmamışlar. Mesela şu heykeli resmini şu an çekemeyeceğim. Maalesef. Benim kısmetime ya tamirat ya tadilat ya çarşı pazar oluyor işte. Burası gerçekten büyük bir yıkıma uğramış. Komple yıkılmış. Dümdüz. Dümdüz. Daha sonra 1949'da dediğim gibi 55'e kadar harika bir, yani eski resimlere bakılarak aslına sadık kalınılacak şekilde büyük bir ölçüde tekrardan yerine yapılmış. Ve bu güzel meydan ortaya çıkmış. Varşova benim hoşuma gitti gerçekten. Kendinizi sokaklarda kaybedebiliyorsunuz. En son Helsinki'ye gitmiştim. Benim hoşuma gitmemişti orası. Onu pek, yani ne bileyim, bana göre bir yer değildi ya da hani bilmiyorum işte, zevkler, renkler tartışılmaz. Orası benim hoşuma gitmedi. Şimdi nereye çıktık bakar mısın? Oo. Ateş tuğlalara çıktık. Ateş seni çağırıyor. Vay be. Çok güzel yerler. Gelip gezmek isteyen dostlara duyurulur. Yani param olsa da ben de alsam muhabbetine gelmeyin. Atlayın gelin işte dostum. Heh, şuraya çıkabiliyoruz mesela, bakın. Şu an kaledeyiz abi. İşte eskiden burada ne savaşlar, ne maziler dönmüş biliyor musunuz? Ha? Anam. Oh, belim çıktı, yemin ediyorum, basamak varmış. Bakar mısınız? Ah. Uzun zamandır belim ağrımıyordu mis gibi. Hani canım yandı ya. Vallahi billahi canım yandı. Ah, ama ne bileyim ya, harika bir şey. Benim hoşuma gitti. Buradaki evler de bile değişik ya. Bakar mısınız abi? O demin meydandaki evlere ne kadar benziyor. Ama yani yine de görün. Savaşın nedenli ağır yaralar bıraktığını, izler bıraktığını, yani ağır izler bıraktığını görün işte abi. Adamlar bina demiyor, hastane demiyor. Her yeri yıkıyor, geçiyor. Aslında ne var ki? Şu an dünya nüfusun, bilmiyorum yani, dünya herkese yetecek kadar yemeğimiz de var, toprağımız da var. Savaşa ne gerek var? Ben bunu anlayamıyorum. Hiçbir zaman savaş yandaşı olmadım. Tabii biri toprağıma salça olursa her türlü ölümüne kadar savaşırım. Sonuçta vatan benim vatanım. O ayrı bir konu. Demek istediğim, neden savaşıyoruz? İsteyen istediği ülkeye vizesini alıp rahatlıkla gidebiliyor. Seyahat edebiliyor. Yani topraksa derdin, çoğu ülkeden toprak da satın alabiliyorsun, evde satın alabiliyorsun. Yani o kuralları, o işleri yerine getirdikten sonra hak kazanıyorsan alabilirsin. Ben buradan almıştım. Evim vardı. Yani bir sıkıntı yoktu. Çıktık gene çok güzel bir yere. Güzel yerler. Tarihi yerler. Ama hava soğuk. Akıcı konuşamıyorum her zamanki gibi. Yani hava çok soğuk dostlar ya. Bunu bilmiyorum kaç kere daha söyleyeceğim ama ağzım falan donmaya başladı. Polonya 2004'te Avrupa Birliği'ne girdi dostlar. O zaman ben Viyana'da 4 seneliktim. Yani 2000 yılında Viyana'ya yerleştim. 2004'te Polonya Avrupa Birliği'ne girdi. Avrupa Birliği'ne girdi ama Euro'yu kullanmıyor. Hala zloty kullanıyor. Euro'yu kullanabilmeniz için, yani Euro banknotlarına geçebilmeniz için belirli bir miktar para yatırmanız gerekiyor. Benim bildiğim Avrupa Merkez Bankası'na. Şu an için Euro'yu kullanmayan ülkeler bildiğim kadarıyla Macaristan, Çekya, şimdi Polonya geldi. Başka da bir ülke bilmiyorum açıkçası. Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, İrlanda,
Avusturya, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, bu tarz ülkeler euro kullanıyor. Yani şu an var ya, tamamen karambole gidiyorum. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Nereye çıkacağımı bilmiyorum. Hani mesela güvenli hissettiğim ülkelerde bu şekil gezmeyi tercih ediyorum. Öbür türlü gideceğim yerlere Google Maps'ten bakıp nokta atışı gidip oraları gezip videosunu çekip olayı bir kısa sürede bitirmek istiyorum. Ama burası bana güvenli geldi. Güvenli geldiği için de sokaklarında rahatça yürüyebiliyorum. Evet dostlarım, bugünlük de videom bu kadardı. Yarın Varşova gezimize devam edeceğiz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşırsanız, kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Ve yorumlarda bana eleştirilerinizi, önerilerinizi belirtirseniz çok daha mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hava çok soğuk. -8. -8 derecede. Ben Saadettin Teksoy. Ciao. Varşova'dan sizlerleyim. Hadi bakalım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.